Modern Kroşe sayfamdan herkese merhaba. Bugün de sizlerle yine çok güzel bir lif paylaşacağım. Böyle bonbon beyaz ipimi aldım. Tığım ise 3 numara 2,20 milimlik tığ. Hemen hazırlığımızı yapalım ve başlayalım. Evet arkadaşlar, öncelikle zincir çekerek başlıyorum. Zincirimiz ne sıkı ne de gevşek olsun arkadaşlar. Normal bir şekilde 100 tane çekelim. Evet, 100 tane zincirimi çektim. Şimdi burada tığımı doluyorum. 6. zincirimin kanatına 2 de çektiğim trabzan yapıp bir tane kutucuk oluşturdum. Tekrar bir tane zincir çekiyorum. Tığımı doladım. Bir taneyi bırakıp bir sonrakine yine bir kutucuk oluşturuyorum. Bu sıramızı bu şekilde yapacağız arkadaşlar. Aralarda bir zincir, bir tane zinciri bırakıp bir sonrakine kutucuk yaparak sonuna kadar gidelim. Evet arkadaşlar, toplamda 42 tane kutucuğumu yaptım. Şimdi burada şöyle zincirimizi de fazla gelen zincirimizi 3. zincirden kesip oradaki ipi de çekersek tekrar düğüm oluyor arkadaşlar. Evet, buradan itibaren 5 tane zincir çekiyorum. Modelimi döndürdüm. Tığımı doluyorum. Bir sonraki trabzanın üzerine bir kutucuk oluşturdum. Bir zincir. Bir sonraki trabzanın üzerine yine bir kutucuk oluşturdum. Tekrar bir zincir. Kutucuğumu yapıyorum. Evet, bakın ikinci sıramı da sonuna kadar geldim. Bir tane zincirimi çektim. Hemen köşemi oluşturacağım. 3. zincir kanatına 2 de çektiğim trabzan yapıp köşemi oluşturdum. Tekrardan 5 zincir çekip modelimi döndürüyorum. Tığımı doladım. İlk trabzanımın üzerine yine kutucuğumu oluşturdum. Tekrar bir zincir. Bir sonraki kutucuğumu oluşturdum. Tekrar bir zincir. Bir sonraki kutucuğumu oluşturdum. Evet arkadaşlar, toplamda bakın 7 tane kutucuk oluşturdum. 8.'yi yaparken de püskülle başlıyorum arkadaşlar. Bir tane zincirimi çektim. Tığımı doladım. Bir sonraki trabzana ipimi çekiyorum. Bakın, baskı yapıyorum. 2 de çektiğim trabzan yaptım. Hem kutucuğumu oluşturdum hem püskülle başladım. Tekrar zincir arasından ipimi çektim. İkinci püskülümü oluşturdum. Tekrardan trabzan tepesinden 3. püskülümü oluşturdum. Tekrar tığımı doladım. Bakın, zincir arasından 4. püskülümü oluşturdum ve trabzan tepesinden 5. püskülümü oluşturdum. Şimdi tekrar kutucuk yapacağız. Bir zincir çekiyorum. Bir sonraki trabzana tekrar kutucuk yapıyorum. Bir zincir. Bu şekilde 9 tane kutucuk yapalım arkadaşlar. Evet, bakın kutucuklarımı yaptım 9 tane. Şimdi 10.'yu yaparken bir zincir çekiyorum. Bir sonraki trabzan tepesinden ipimi çektim. Baskı yapıyorum. 2 de çektiğim trabzan yapıp püskülümü oluşturdum. İkinci püskülümü zincir arasına, 3. püskülümü trabzan tepesine, tekrar bakın zincir arasından, tekrar trabzan tepesinden. Bu sıramız bu şekilde gidecek arkadaşlar. Aralarda 10 tane kutucuk olacak. 9. kutucuktan sonra 10.'yu yaparken püskülle başlıyoruz. Burayı unutmayalım. 5 tane 2 kutucuğumuzun içerisini 5 tane püskülle doldurup sonuna kadar gidelim bu şekilde. Bakın, yine 9 tane kutucuğumu yaptım. Şimdi 10.'yu yaparken yine püskülle başlıyorum. Bir zincir çektim. Bir sonraki trabzanımdan ipimi çekiyorum tığımla. Bakın, baskı yapıyorum. 2 de çektiğim trabzan yapıyorum. Tekrar zincir arasından ikinci püskülümü. Trabzan tepesine. Zincir arasından. Tekrar trabzan tepesinden.
Evet, bu şekilde devam ediyoruz. Evet, bu kenarda da bakın 7 tane kutucuğumu yaptım. 8'i yaparken bir zincir çekip zincirimin 3. zincir kanatına köşemi oluşturdum. Diğer tarafımızda da 8 tane vardı hatırlarsanız. Aralarda 10 tane kutucuk var. Şimdi burada 5 tane zincirimi çektim, modelimi döndürdüm. Aynı şekilde arkadaşlar kutucuk sayısınca kutucuk, püskül sayısınca püskül yapacağız. İlk kutucuğumu yaptım. Bir zincir çekiyorum. İkinciyi yapıyorum. Bir zincir. Üçüncüyü yapıyorum. Püsküle kadar gelelim. Evet, bakın 7 tane kutucuğumu yaptım. 8.'yi yaparken bir zincir çekip püskülümün üzerinden püskül yaparak başlıyorum. Yine burada 5 tane püskülümü yapıyorum. Başlangıçlarımız, kutucuktan sonra başlangıçlarımız bu şekilde olacak arkadaşlar. Bunu unutmayalım. Son kutucukta mutlaka püskülle başlıyoruz. Bir tane zincirimi çektim. Bakın tekrar kutucuk yaparak devam ediyorum. Bu sıramızı da bu şekilde bitirelim. Evet arkadaşlar, sonuna kadar geldim. Bakın arkada da önde de birer tane püskülüm oluştu. Ee, Şöyle bakın, kenarlarda 8'er tane kutucuk, ortalarda ise 10'ar tane kutucuk var. Eğer ki bu lif boyutu sizlere küçük gelirse arkadaşlar, 8'li yaptığımız bölümleri birkaç tane kutucuk ekleyip daha büyük yapabilirsiniz modelle oynamadan, sadece kenar bölümlerimizden. Kaldığım yerden devam ediyorum. Şimdi burada yine 5 tane zincirimi çekiyorum. Modelimi döndürdüm. Burada ise arkadaşlar yine kutucuk yaparak geleceğim. Ama püsküllerimin yanındaki 2 kutucuğa kadar geleceğim. Bakın, birinciyi yaptım. 2'yi yaptım. 3'ü yaptım. 4'ü yaptım. 5'i yaptım. Bakın 6. kutucuğu yaparken bir zincir çekip bir sonraki trabzandan püskül yaparak başlıyorum. Püskülümüzü 2 kutucuk buraya kaydırıyoruz. Bir tane de zincir arasına püskül yaptım. Tekrardan geldim. Trabzan tepesine 3. püskülümü oluşturdum. Tekrardan zincir arasına 4. püskülümü yapıyorum. Tekrardan püskülümün üzerine geldim, bakın. 5. püskülümü yapıyorum. Şimdi burada 4 tane zincir çekiyorum. Tığımı doladım. Tam püsküllerin bitim noktasına bakın. Tekrar püskül yaparak başlıyorum. Yine 5 tane 2 kutucuğumuzun içerisine püskül yapıyoruz. Birinciyi yaptım. Bir tane de zincir arasına. Bir tane trabzan tepesine. Tekrar zincir arasına. Ve trabzan tepesine 5. püskülümü oluşturdum. Tekrardan bakın, bir zincir çekiyorum. Kutucuk yaparak devam ediyorum. Yine 6. kutucukta püskülümüzü başlatacağız. 2. kutucuğumu oluşturdum. 4. kutucuğumu oluşturdum. Bakın 2 tane kutucuğum kaldı. Şimdi burada tekrar püskül yaparak başlıyorum. Yine 5 tane püskülümüzü oluşturuyoruz. Şimdi burada yine 4 tane zincirimi çekip tığımı dolayıp
püskülümün en son püskülümün üzerine yine püskülle başlatıyorum. Bu sıramızda bu şekilde gidecek arkadaşlar. Sonuna kadar gidelim. Evet, bakın sonuna kadar geldim. Şimdi burada 5 tane zincirimi çekip modelimi tekrar döndürüyorum. Yine kutucuk yapıyoruz arkadaşlar. Püsküle kadar yapalım. Bakın burada püskülüme bir tane kutucuğum kaldı. Bir zincirimi çekiyorum. O kutucuğu yaparken bakın püskülle başlatıyorum. Yine her püskülün üzerine birer tane püskül yaparak devam ediyorum. 5 tane püskülümü oluşturuyorum. Evet. Şimdi burada 2 tane zincir çekiyorum. Bakın zincir arasına geldim. Sık iğne ile sabitledim. Tekrar 2 zincir, tığımı doladım. Hemen püskülümün üzerinden yine püskül yaparak başlıyorum. Bu sıramız da bu şekilde olacak arkadaşlar. Bir zincir, kutucuk yaparak devam ediyorum. Bu şekilde yapalım. Evet arkadaşlar, bakın diğer sıramı oluşturdum. Şimdi bu sıramda ise 3 tane kutucuğumu yaptım. Bir tane zincirimi çektim. Bakın 2 tane kutucuk var. O 2 kutucuğa başlarken püskülle başlıyorum. Yine 2 kutucuk bu tarafa kaydırıyoruz modelimizi. Bir tane trabzan tepesine, bir tane zincir içerisine, bu şekilde 5 tane püskülümü oluşturdum. Bakın son püskülle de bir tane püskülümü yaptım. Şimdi 1 2 3 4 tane zincirimi çektim. Geldim püskülümün en son bölümüne, bir tane trabzan yaparak sabitledim. Tekrar 4 tane zincir, geldim bakın püskülümün başlangıcına, trabzanla sabitledim. Tekrar 4 zincir, tığımı doladım. Bakın en son püskülüme püskülle başlıyorum arkadaşlar. İlk püskülümü oluşturdum. Bir tane de zincir arasına, trabzan tepesine, tekrar zincir arasına ve trabzan tepesine 5 tane oluşturdum. Burada tekrar kutucuk yaparak devam ediyorum. Birinci kutucuğumu oluşturdum. İkinciyi yaparken bakın püskülle başlıyorum. Yine 5 tane püskülümü oluşturuyorum. Bu sıramız da bu şekilde gidecek arkadaşlar. Evet, bakın sıramı tamamladım. Bir sonraki sıramdan yine 3 tane kutucuğumu yaptım. Bir tane de zincirimi çektim. Tığımı doladım. Dördüncü kutucuğu yaparken yine tam püskülümün üzerine püsküllerimi oluşturuyorum. Evet, 2 tane zincir çekiyorum. Bakın zincir arasına kelebek yapıyorum. 2 zincir daha. Trabzanımın üzerine geldim. Trabzan yapıyorum. Tekrar 2 zincir. Zincir arasına sabitledim. Tekrar 2 zincirle trabzan tepesine trabzanımı oluşturuyorum. Tekrar 2 zincir. Zincir arasına sabitledim. 2 zincir, tığımı doladım. Bakın püskül yaparak başlıyorum. Yine 5 tane püskülümü yapıyorum. Evet, bu sıramızı da bu şekilde yapacağız arkadaşlar. Bir tane zincir çekiyorum. Trabzanımı oluşturdum. Bir zincir, bakın püskül yaparak başlıyorum. Bu sıramızda bu şekilde yapalım. Evet arkadaşlar, 9. sıramıza geldik. Şimdi 9. sırada ise 5 tane zincirimi çektim. Bakın ilk trabzanımı yapıp köşemi oluşturdum. Tekrar bir zincir, bir sonrakine püskülle başlıyorum arkadaşlar. Yine kaydırma yapıyorum bu tarafa, 2 tane kutucuk. Bir tane de zincir arasına, trabzan tepesine,
zincir arasına ve trabzan tepesine 5. püskülümü oluşturuyorum. Şimdi 4 tane zincir çekiyorum. Tığımı doladım. Geldim, bakın püsküllerin en sonundaki trabzanımın üzerine bir trabzan oluşturdum. Tekrardan 4 tane zincir. Kelebeklerin üzerinde bakın trabzanıma geldim. Yine bir trabzan yaptım. Tekrar 4 zincir. Kelebeğin yanındaki trabzanıma tekrar 4 zincir. Geldim, bakın püsküllerimin üzerine tekrar 4 zincir. 2 tane kutucuğum kaldı, bakın. En son püskülüme püskül yaparak başlıyorum. Buradaki 2 kutucuğumu da püskül yapıyorum arkadaşlar. 5 tane püskülümü oluşturuyorum. Bu sıramız da bu şekilde devam edip gidecek. Tekrar 4 zincir. Bakın geldim, en son püskülümün üzerine trabzanımı oluşturdum. Bu sıramızı da bu şekilde yapalım, gelelim. Evet, 10. sıraya geldik. Şimdi burada 5 tane zincirimi çektim. Yine ilk kutucuğumu yapıyorum. Bir zincir. İkinci kutucuğumu yaparken püskülle başlıyorum. Tekrar 5 tane püskülümü yapıyorum. Buradaki kelebeklerimizi yapıyoruz. 2 zincir çektim. Zincir arasına sabitleyip tekrar 2 zincir çekip trabzan tepesine trabzanımı oluşturuyorum. Bu sırada bu şekilde devam edecek arkadaşlar. Evet, bu sıramızı da tamamladık. Şimdi buradaki püsküllerimiz böyle birazcık ipler kırışmış olabilir. Lifiniz bittikten sonra saç kurutma makinesini sıcak ayarda biraz üzerine tutun, birkaç dakika sonra elinizle düzleştirin. Çok güzel püskülleriniz olacak. Evet, şimdi 5 tane zincirimi çektim, devam ediyorum arkadaşlar. Şimdi burada küçülteceğiz artık modelimizi. Açtık. Şimdi tekrar kapatacağız. 5 zincirimi çektim. İlk kutucuğumu oluşturuyorum. Tekrar bir zincir. Geldim, bakın buraya. Tam püskülümün üzerine. İkinci kutucuğumu oluşturdum. Bir zincir, bir taneyi bırakıp bir sonrakine tekrar bir kutucuk oluşturdum. Bir zincir. Geldim, bakın en son püskülümün üzerine. Burada püskülle başlıyorum. Bir tane püskülümü yaptım. Tığımı doladım. Zincir içerisine kelebeğin yarısına yani bir püskül oluşturdum. Tekrar bağladığımız bölüme 3. püskülümü oluşturuyorum. Kelebeğin diğer yarısına 4. püskülümü oluşturdum. Bakın tam trabzanın üzerine geldim. 5.'yi de yaptım. Şimdi burada tekrar 4 tane zincir çekiyorum. Tığımı doladım. Bir sonraki trabzan tepesine trabzanımı yaptım. Tekrar 4 zincir. Geldim, bakın. Bir sonraki trabzanımı yaptım. 4 zincir. Burada bakın püskül yaparak başlıyorum. İpimi çektim. Püskülümün birini oluşturdum. Bir tane de zincir içerisine bağladığımız bölüme tekrar zincir içerisine en sonuncuyu da püsküllerin üzerine oluşturdum. Burada bir tane zincir çekiyorum. Bakın bir taneyi bırakıp bir sonrakine kutucuk oluşturuyorum. Trabzan yaptım. Bir tane zincir. Bakın ikinciyi yaparken burada yine püskülle başlıyorum. İlk püskülümü oluşturdum. İkinciyi zincir arasına, üçüncüyü birleştirme yerime, dördüncüyü tekrar zincir arasına, beşinciyi ise trabzan tepesine yapıyorum. Bu sıramız da bu şekilde gidecek arkadaşlar. Tekrar 4 zincir, bakın geldim. Bir sonraki trabzanımı yaptım. Bu sıramızı tamamlayıp gelelim. Evet, bir sonraki sıramda arkadaşlar şu anda 12. sırayı yapıyoruz sanırım.
Evet, 12. sıramızda 3 tane kutucuğumu yaptım. Dördüncüyü yaparken püskülle başlıyorum. 5 tane püskülümü oluşturuyorum. İki zincir çekiyorum. Zincir arasına kelebek oluşturuyorum. Tekrar 2 zincir. Geldim trabzanın üzerine trabzan. Tekrar 2 zincir. Kelebeğimi oluşturuyorum. 2 zincir. Tekrar 2 zincir. Bakın burada püskülle başlıyorum. Beş tane püskülümüzü yapıyoruz. Bir zincir çektim. İlk kutucuğumu yapıyorum. Bir zincir çektim. İkinci kutucuğumu yaparken püskülle başlıyorum. Bu sıramızda bu şekilde olacak arkadaşlar. Yapıp gelelim. Evet arkadaşlar, bir sonraki sıramı yapıyorum. Şimdi 3 tane kutucuğumu yaptım. Bir zincir çekiyorum. Dördüncüyü bakın tam püskülümün başlangıcına yapıyorum. Tekrar bir zincir, bir taneyi bırakıp bir sonrakine tekrar bir kutucuk oluşturdum. Bir zincir. Geldim buraya, bakın. Tam kelebeğin içerisine yine püskül oluşturacağız. En son püskülümün üzerine bir püskül yaptım. Tekrar zincir içerisine ikinciyi yapıyorum. Bakın bağlama yerine üçüncüyü yaptım. Tekrar zincir arasına dördüncüyü yaptım. Trabzan tepesine beşinciyi yaptım. Tekrar 4 tane zincir çekiyorum. Tığımı doladım. Bakın burada da püskül yaparak başlıyorum. İlk püskülümü oluşturdum. Zincir arasına ikinci püskülümü, bağlama noktasına üçüncü püskülümü, zincir arasına dördüncü püskülümü, püskülümün üzerine geldim. Bakın beşinciyi yaptım. Şimdi burada bir tane zincir çekip bir taneyi bırakıp bir sonrakine kutucuk oluşturdum. Tekrar bir zincir. Burada kutucuk yaparak devam ediyorum. Bakın. Üçüncü kutucuğumu yaptım. Dördüncü kutucuğumu yaptım. Bir taneyi bırakıp bir sonrakine beşinciyi yaptım. Altıncıyı yaparken bakın yine püskülle başlıyorum. Tekrar zincir içerisine. Bu sıramızı da bu şekilde yapacağız arkadaşlar. 5 tane püskülümü oluşturdum. Tekrar püskülle başlıyorum. Bu sıramızı da bu şekilde bitirelim. Evet, 14. sıramıza geldik. Şimdi bakın püsküle kadar geldim ben. 5 tane kutucuğumu yaptım. 6.'yı yaparken yine püskülle başlıyorum. Beş tane püskülümü oluşturdum. 2 tane zincir çekiyorum. Zincir arasına kelebeğimi oluşturuyorum. Tekrar 2 zincir. Yine püskülümü yapıyorum. Bu sıramız da bu şekilde gidecek arkadaşlar. Bir zincir çekip kutucuklarımı oluşturmaya başladım. Bu sıramızı da tamamlayıp gelelim. Evet, diğer sıramı tamamladım. Şimdi geldim buraya. Bakın 5 tane kutucuğumu oluşturdum. Bir zincir çektim. 6. kutucuğumu püskülün üzerine yaptım. Bir zincir. Bir taneyi bırakıp bir sonrakine tekrar bir kutucuk oluşturdum. Bir zincir. Geldim bakın sonuncu püskülümün üzerine
püskül yaparak başlıyorum. Buradaki kelebeğimizi püskül yapıyoruz arkadaşlar. Bağlama noktasına üçüncü, tekrar zincir içerisine bir ve püskülümün üzerine beşinci püskülümü oluşturdum. Bir zincir çekiyorum, bir taneyi bırakıp bir sonrakine kutucuk oluşturdum. Bir zincir, bir taneyi bırakıp bir sonrakine bakın kutucuk oluşturdum. Bu sıramız da bu şekilde olacak arkadaşlar. Evet, 16. sıramıza geldik. Şimdi 5 tane zincirimi çektim. Bu sırada aynısı olacak arkadaşlar. 15. sıramızın aynısı. Kutucuk sayısınca kutucuk, yine püskül sayısınca püskül yapacağız burada da. Evet, sıramızı tamamladık. Modelimizi de tamamladık arkadaşlar. Bakın buradaki baklavamız tamamlandı. Şimdi burada en üste koyduğumuz beşli püsküller, bakın en altta modeli başlattığımız püsküller. Şimdi buradan itibaren tekrar modelimizi genişleteceğiz yan tarafa doğru. Beş tane kutucuğumu yaptım. Şimdi altıncıyı yaparken püskülle başlıyorum. Şimdi yan taraftan iki tane kutucuğumu püsküle ekliyorum arkadaşlar, bakın. Tekrar zincir arasına, trabzan tepesine, tekrar zincir arasına ve trabzan tepesine. 5 taneyi uyguladım. Şimdi 4 tane zincirimi çektim, tığımı doladım. Geldim bakın püsküllerin sonuna. Şimdi buradaki iki kutucuğu da püsküle ekleyeceğim. En altta yaptığımız gibi. Takıldığınız yer olursa tekrar videoyu başa alın arkadaşlar. Ne işlem yaptıysak oralara bakıp yapabilirsiniz. Modelimiz bu şekilde olacak. Tekrar bir zincir, bakın kutucuklarımı başlatıyorum, bir zincir. Bu şekilde devam edeceğiz arkadaşlar. Şimdi biz ilk baklavamızı yaptık. Bu şekilde kare oluncaya kadar, kare olana kadar da arkadaşlar 3 tane baklava alıyor. 3 tane üst üste baklavalarımızı bu şekilde yapalım. Daha sonra da kenar oyamızı başlatacağız. Bu şekilde bitirip gelelim. Evet arkadaşlar, kare oluncaya kadar yaptım. Şimdi burada ise son bir sıra gideceğiz. Bu beşli püsküllerimizin üzerine kutucuk yapacağız arkadaşlar. Geldim, modelimi döndürdüm. 5 tane zincirimi çektim. Kutucuk yaparak devam ediyorum. Bir zincir, bir sonraki trabzanın üzerine trabzan. Bir zincir. Evet, bu şekilde kutucuk yapıyoruz arkadaşlar. Şimdi püsküllerin üzerine geldiğiniz zaman orayı göstermek istiyorum size. Bakın bir zincir, bir taneyi bırakıp bir sonrakine. Püsküllerimizin üzerlerini böyle kapatacağız arkadaşlar. Bir taneyi bıraktım, bir sonrakine. Bu şekilde sonuna kadar kutucuk yaparak gelelim. Evet, kutucuk sıramızı da tamamladık. Şimdi bir tane zincirimi çektim. Burada ipimi kopartıyorum. Kenar oyasını başlatacağız. Daha düzgün durması için kesiyorum arkadaşlar. Tekrar beyaz ipimi aldım. Düğümümü atıyorum. Geldim buraya, bakın. 6. kutucuktan ipimi sabitliyorum. Bir tane zincir çektim. İlmeğimi genişletiyorum. Bir tane örümcek yapıyorum. Bir zincir çekiyorum. İlmeğimi tekrar genişletip çekmiş olduğum zincirin içerisine 5 dolgudan oluşan bir fıstık yapıyorum. Kapattım. 4 tane zincir çekip fıstığın dibine sabitliyorum. Bakın bu şekilde kaydırma yöntemiyle tekrar bir zincir, ilmeğimi genişletip bir örümcek daha yaptım. Bakın buradan 2 tane kutucuğu atlıyorum. Üçüncüye sabitliyorum.
Tekrar bir zincir. Evet, ilmeğimi genişlettim. Tekrar bir tane örümcek yapıyorum. Bir zincir, ilmeğimi genişletip çekmiş olduğum zincirin içerisine fıstık yapıyorum. Kapattım. 4 tane zincir çekip dibine sabitliyorum. Tekrar bir tane zincir çektim. Örümceği yaptım. Bakın tam köşedeyim. Köşeme sabitliyorum. Bir zincir, ilmeğimi genişletiyorum. Bir örümcek daha yaptım. Bir zincir, ilmeğimi genişletip zincirin içerisine yine fıstık yapıyorum. Kapattım. 4 tane zincirle dibine sabitliyorum. Bir zincir, tekrardan örümcek yapıyorum. Burası köşe olduğu için arkadaşlar atlamıyorum. Direkt aynı yere, aynı noktaya sabitliyorum. Tekrardan bir örümcek. Bu şekilde yapacağız arkadaşlar. Şimdi burada da köşelerde atlamadan yapıyoruz. Diğer tarafları 2 kutucuk atlayıp üçüncüye sabitliyoruz. Evet arkadaşlar, kenar oyamızı da yaptık. Lifimiz tamamlandı. Çok güzel, çok şirin bir lif oldu. Hem az ip giden hem de çok zevkli bir çalışma oldu. Umarım sizler de beğenmişsinizdir. Beğendiyseniz beğen tuşuna basmayı, yorum yapmayı ve abone olmayı unutmayın. Bir dahaki videomda görüşmek üzere. Hoşça kalın.